Bir soru soracağım size. Son tartışmanızdan sonra gelininizle aranız nasıl? Görüşüyor musunuz hala? Yoksa konuşuyorsunuz ama sanki bir şeyler eskisi gibi değil mi? Belki siz sadece iyi niyetle bir şey söylediniz. Ben karışmak istemem ama diye başlayan bir cümleyle aslında sevginizi göstermeye çalıştınız. Ama o yüzünü çevirdi, sustu, odaya geçti. Siz arkasından baka kaldınız. Ya da tam tersi, siz kırıldınız. İyi niyetli cümlelerinizin karşılığında hak etmediğiniz kelimeleri duydunuz. Ne kötü bir histir değil mi? Sevdiğiniz biriyle aranıza görünmez bir duvar örülmesi. Yaş ilerledikçe insan artık tartışmak istemez. Kazanmaktan çok huzuru korumak ister. Ama bazen en küçük yanlış kelime bile yılların emeğini zedeleyebilir. Çünkü yaş ilerledikçe kalp daha da yumuşar. Artık her söze değil, her harekete duyarlıdır. Bugün sizinle, gelininizle tartıştığınızda yapmanız gereken 6 bilgece adımı konuşacağız. Bu adımlar yalnızca kırgınlığı onarmak için değil, kendi kalbinizi incitmeden bu süreci atlatmanız için. Çünkü bazen tartışma biter ama sessizlik kalır. Ve o sessizlik bir duvardan çok bir uzaklık hissi oluşturur. Sanki aynı cümleleri kuruyor ama farklı dilleri konuşuyormuşsunuz gibi. Peki bu mesafeyi nasıl kapatabiliriz? İlk adım, düşündüğünüzden çok daha basit ama aslında en derin olanıdır. Çünkü çoğu zaman barış, sözcüklerle değil, sessizliğe verdiğiniz anlamla başlar. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız, başlıyoruz. 1. kural, sessizliği düşman sanmayın. Gelininizle bir konuda tartıştınız, sonra birkaç gün, belki birkaç hafta konuşmadınız. O sizi aramadı, siz de onu. Demek ki artık istemiyor beni, dediniz kendi kendinize. Ama bazen sessizlik bir soğukluk değil, sadece düşünme sürecidir. Bir örnek vereyim. Ayten Hanım 63 yaşında, ev hanımı. Gelini Derya ile hep iyi geçinirmiş. Birlikte alışverişe gider, torunla oynarken kahkahalar atarlarmış. Bir gün torunun uyku saatinde küçük bir fikir ayrılığı çıkmış. Ayten Hanım, ben böyle büyüttüm çocuklarımı, demiş. Derya, ama doktor öyle demedi, deyip odasına çekilmiş. 2 hafta boyunca ne arama olmuş, ne mesaj. Ayten Hanım her sabah telefona bakmış. Arasa da barışsak, demiş ama aramamış. Oysa Derya da kendi içinde pişmanmış. Sadece duygularını toparlamak için zamana ihtiyacı varmış. 3. haftanın sonunda bir mesaj gelmiş. Anneciğim nasılsın? Geçen gün biraz kırıcı oldum galiba. İşte o an Ayten Hanım'ın gözleri dolmuş. Sessizlik düşündüğü kadar soğuk değilmiş aslında. Sadece 2 yürek aynı anda nefes almayı öğreniyormuş. Sessizlik bazen bir boşluk değil, tamir alanıdır. O arada duygular toparlanır, öfke diner, sevgi yeniden yer bulur. Eğer siz o sessizliği bitmişlik olarak görürseniz, o köprü yıkılır. Ama dinlenme zamanı olarak görürseniz, o köprü daha da sağlam kurulur. O yüzden o süreçte yapılacak en bilgece şey, küsmemek ama konuşmaya da zorlamamaktır. Bir selam göndermek ya da "Nasılsın kızım, iyi misiniz, merak ettim" diye bir mesaj atmak yeterlidir. Bu bir barış çağrısı değil, bir olgunluk göstergesidir. Çünkü bazen en güçlü kelime özür dilerim değil, seni anlıyorum demektir. Sessizlikte sabretmek olgun insanların dilidir ve çoğu zaman o sabır kalpleri yeniden birleştirir. 2. kural, haklı olmaya değil huzurlu olmaya çalışın. Tartışmalarda çoğumuzun düştüğü bir tuzak vardır. Konuşmanın sonunda kimin haklı çıktığına bakarız. Ama yıllar geçtikçe anlarsınız ki kazandığınız tartışmalar bile kalbinizde bir iz bırakır. Çünkü bazı zaferler sessiz bir pişmanlıkla biter. Bir düşünün. O son tartışmada neyi savunuyordunuz? Gerçekten bir yanlış anlaşılmayı mı?
yoksa sadece kendi doğrularınızı mı? Haklı olma isteği çoğu zaman sevgiyi yorar. Bir taraf haklı çıkar ama iki taraf da kırılır. Oysa 60 yaşından sonra insan şunu fark eder: bazı konularda haklı çıkmak, huzuru kaybetmekten çok daha değersizdir. Bir örnek verelim. Zehra Hanım 65 yaşında, emekli bir bankacı. Geliniyle yıllardır iyi geçinir. Ama bir gün sofrada küçük bir konu büyür. Torunu geleceği için en sevdiği tatlıdan yapmıştır. Yemekten sonra bir tabak koyar önüne. Gelin hemen uzanır. Çok kilo aldı, tatlı artık yasak. Zehra Hanım şaşırır. Ben onun için yaptım. Bir kaşık yesin, ne olacak, der. Gelin hemen karşılık verir. Anne, siz karışmayın lütfen. Ben nasıl istersem öyle yaparım. Masadaki hava bir anda değişir. Zehra Hanım'ın yüzü donar. Ben sevdiği için yaptım. Bir kaşık yese ne olurdu, canı çekmiştir çocuğun, der. Sessizlik ağırlaşır. Torun şaşkın şaşkın bakar. Zehra Hanım'ın kalbi kırılır. Yemekten sonra herkes dağılır. Ama o cümle Zehra Hanım'ın içinde yankılanır durur. Gece boyunca uyuyamaz. Ben aslında torunuma zarar vermek istemedim ki, sadece onu sevindirmek istedim diye söylenir kendi kendine. Ama sabah olunca içindeki kırgınlık yerini düşünceye bırakır. Bir fincan kahve alır, oturur. Belki de gelinim haklıydı, der sessizce. Ben onun gibi büyütmedim çocuklarımı. Ama o dönemin şartları farklıydı. Ve o an fark eder ki mesele tatlı değilmiş. Mesele iki neslin sevgiyi farklı dillerde göstermesiymiş. O sevgisini tatlıyla gösteriyordur. Gelini ise sevgisini korumayla, sağlıkla. O gün telefonunu eline alır, bir mesaj yazar. Dün biraz gerildik, kusura bakma. Ben sadece torunumu mutlu etmek istedim. Ama sevgimi yanlış ifade ettim sanırım. Dakikalar sonra cevap gelir. Anneciğim, estağfurullah. Benim de sesim sert çıktı, kusura bakma. Birer cümle, iki kalbi de onarır. İşte o an Zehra Hanım anlar. Bazen haklı çıkmak değil, kalbi korumak gerekirmiş. Çünkü tartışmalar genelde kazanan değil, pişman bırakan savaşlardır. Bu bölüm tanıdık geldiyse ve siz de böyle bir olay yaşadıysanız yorumlarda bizimle paylaşın. 3. kural, özür değil, olgunluk dili kullanın. Bazen bir tartışma biter ama sözler akılda kalır. Günler geçer ama o anki ses tonu, o bakış hala zihindedir. İşte o noktada çoğu insan özür dilemek ister ama bir türlü kelimeleri bulamaz. Ben ne yaptım ki özür dileyeyim deriz. Ya da özür dilersem sanki haksız çıkacağım diye düşünürüz. Oysa özür dilemek, haksızlığı kabul etmek değildir. Sadece kalbi onarmak için el uzatmaktır. Ama her zaman doğrudan özür dilerim demek gerekmez. Bazen sadece olgun bir ifade aynı etkiyi yaratır. Çünkü insan yaş aldıkça bilir. Kelimelerin büyüklüğü değil, niyeti önemlidir. Bir örnek verelim. Fikriye Hanım, 68 yaşında, emekli bir memur. Bir süre önce geliniyle bahçe meselesi yüzünden tartışmış. Şu çiçekleri buraya dikme, güneş almaz, demiş. Gelin de, ben böyle istiyorum deyince araları açılmış. 2 hafta boyunca ne görüşmüşler, ne konuşmuşlar. Bir akşam torunu aramış. Babaanne, annem seni özledi ama söyleyemiyor. O küçücük cümle. Fikriye Hanım'ın içinde bir şeyleri çözmüş. Telefonu kapattıktan sonra sessizce pencereden dışarı bakmış. Bahçedeki çiçekleri görmüş ve bir anda içi sızlamış. Ben de o çiçekler gibi biraz fazla gölge ettim galiba, demiş kendi kendine. Gururu, arama bekle, dese de kalbi dayanamamış. Ertesi sabah erken kalkmış. Börek yapmış, torunun sevdiği gibi, peynirli. Kapısını çaldığında yüzünde küçük bir gülümseme varmış. Gelin şaşırmış, biraz da utanmış. Anne zahmet etmeseydiniz, demiş. Fikriye Hanım sadece şöyle cevap vermiş. Kızım, o gün biraz kırıcı konuştum galiba. Yaşlılık işte, bazen kalp dili iyi yönetemiyor. Fark ettiyseniz
Ne özür dilerim dedi, ne de haklıydım. Ama o cümleyle bütün kırgınlık erimiş. Gelin sarılmış, "Anne, ben de yanlış anladım, kusura bakma," demiş. İşte bu olgunluk dilidir. Kendini savunmadan, karşı tarafı suçlamadan. Sade ama samimi. Ne gururu incitir, ne sevgiyi zedeler. Çünkü ilişkilerde asıl büyüklük, haklı çıktım demekte değil, kalbini kırmak istememiştim diyebilmekte gizlidir. Bir dahaki tartışmada belki siz de böyle diyebilirsiniz. Belki biraz sert söyledim ama inan, niyetim kötü değildi. Bu kadar basit ama bir o kadar güçlü. Çünkü insanlar hataları değil, anlaşılmayı hatırlar ve bazen bir anlayış cümlesi yılların mesafesini bir anda yok eder. 4. kural. Oğlunuzu aracı yapmayın. Birçok anne şunu söyler: "Ben bir şey demiyorum artık, oğlum anlatsın." Ama işte tam da orada kopuş başlar. Çünkü oğul arada kalır. Bir yanda annesi, bir yanda eşi, ikisini de kırmak istemez. Ama ister istemez ikisini de üzer. Ve o arada her iki tarafın kalbinde bir yorgunluk birikir. Bir örnek verelim. Selma Hanım 66 yaşında. Eşi Murat Bey'i 7 sene önce kaybetmiş. Oğlu Emre evlendikten sonra her hafta mutlaka annesini arar, uğrar. Birlikte yemek yerdi. Ama bir gün küçük bir tartışmadan sonra o rutin bozulmuş. Sebep basitmiş aslında. Selma Hanım gelininin mutfak düzenine karışmış. "Bulaşık makinesine tabakları böyle değil, şöyle diz," demiş. Gelin bunu eleştiri olarak anlamış. İşine karışıldığını düşünmüş ve tavır almış. O gece Selma Hanım üzülmüş ama konuşmamış. Ertesi gün oğlunu aramış. "Emre, gelinine söyle, ben kırıldım. Madem bana tavır aldı, bir daha gelmem." Emre şaşırmış. Ne diyeceğini bilememiş. Akşam eve gidince eşiyle konuşmuş. Ama bu kez o da kırılmış. "Demek ki annene beni şikayet ettin," demiş. Ertesi sabah Selma Hanım oğlunun sesindeki gerginliği fark etmiş ve o an anlamış. "Ben oğlumu barıştırmaya değil, ortada bırakmaya çalışmışım." 2 gün sonra gelinini aramış. "Kızım, uygunsan bir kahveni içmeye geleyim," demiş. Kendi elleriyle yaptığı reçeli almış, gelinin evine gitmiş. Kapıyı gelini açmış. Ama biraz mesafeli durmuş. Selma Hanım elindekini uzatmış. "Kızım, bu reçel senin en sevdiğin vişne reçeli. Kendi ellerimle sana yaptım. O gün ben de sinirlendim. Sen de. Ama oğlumu arada bırakmak bana yakışmadı." Bir anda havadaki gerginlik çözülmüş. Gelin gülümsemiş. "Anne, ben de yanlış anladım," demiş. Beraber kahve yapmışlar, sohbet ederek kahvelerini içmişler. Unutmayın, bir tartışmayı 3. bir kişiden anlatmak, o tartışmayı 3 kişilik bir yük haline getirir. Ama doğrudan konuşmak, 2 kalbi aynı masada buluşturur. Bir sonraki sefer oğlunuzu değil, cesaretinizi aracı yapın. Çünkü barış, başkasının ağzından değil, kalbinizin sesinden doğar. Ve buraya kadar izlediyseniz, yorumlara sadece bir kelime yazın: reçel. 5. kural. Sadece sorulduğunda tavsiye verin. İnsan yaş aldıkça, "Ben olsam öyle yapmazdım" cümlesi diline yer eder. Yılların tecrübesiyle hayatı başkalarından biraz daha doğru bildiğini düşünür. Ama fark etmeden o doğruları söylerken kırabilir de. Çünkü bazen bir söz niyetinden daha yüksek çıkar. Bir örnekle anlatalım. Gülsüm Hanım 68 yaşında. Oğlu ve gelini yeni bir daireye taşınmış, evi boyatıyorlarmış. Ustalar çalışıyor, odalar birer birer renkleniyor. Gelin heyecanla renkleri seçmiş. Salon açık gri, yatak odası mint yeşili, koridor krem. Gülsüm Hanım ziyarete gittiğinde boya hala tazeymiş. Usta duvarda son katı sürerken gülümsemiş. "Anne, nasıl olmuş renkler? Beğendiniz mi?" Gülsüm Hanım içgüdüsel bir dürüstlükle söylemiş. "Vallahi kızım, bana biraz soğuk geldi bu gri. Ev dediğin sıcak olur. Şöyle bej ya da şeftali tonu olsa insanın içi açılır."
Gelin sessiz kalmış. Ama yüzündeki gülümseme yavaşça kaybolmuş. İçinden geçirmiş, ben günlerdir kataloglara baktım. Ustayla defalarca ton denedim. O anda ne bir tartışma olmuş ne de ses yükselmiş. Ama araya incecik bir mesafe girmiş. Akşam eve dönerken Gülsüm Hanım'ın içi huzursuz olmuş. Ben kötü bir şey demedim ki, sadece fikrimi söyledim demiş kendi kendine. Ama sonra düşünmüş, bazen fikri söylemek için doğru zaman karşı tarafın sorduğu andır. Ertesi gün gelinini aramış. Kızım, o gün renkleri eleştirdim ya, aklıma takıldı. Aslında senin seçtiğin tonlar çok modern. Benim gözüm eskiye alışmış. Yanlış anlama. Gelin de yumuşak bir sesle cevap vermiş. Anne, ben de fazla alındım. Siz dürüst davranıyorsunuz, biliyorum. Ve işte o anda aralarındaki soğukluk çözülmüş. Çünkü sevgiyle söylenmiş bir özür hiçbir rengi soldurmaz. Gülsüm Hanım o gün bir şey öğrenmiş, tecrübe öğretir. Ama bazen susmak da bilgeliktir ve tavsiye ancak sorulduğunda kalbe dokunur. Bir dahaki sefere bir konuda fikriniz varsa sadece şunu deyin. İstersen bu konuda fikrimi de söyleyebilirim. Bu cümle hem saygıyı hem sevgiyi aynı anda taşır. Ve unutmayın, saygı olan yerde kırgınlık değil, güven büyür. 6. kural, barışın adını koyun. Bazı kavgalar bir anda patlamaz. Yılların birikmiş suskunluğuyla bir cümlede çıkar. Kırılmak kolaydır ama gurur bazen bir kelimeye bile izin vermez. Nuriye Hanım, 70 yaşında. Torununa küçüklüğünden beri o bakar. Okuluna, yemeğine, hatta ödevine kadar ilgilenir. Ama o ilgisi zamanla fazla bulunmaya başlanır. Bir gün oğlunun evindedir. Gelin mutfakta yemek hazırlarken torunu annesinden tabletini alır ve salonda oyun oynamaya geçer. Nuriye Hanım uyarır. Çocuğun ödevi var, tabletle oynamasın. Gelin sessizce karşılık verir. Anne, ben izin verdim. Yemek hazırlıyorum. Bittiğinde alırım. Bu konuya karışmayın artık. O an ortam buz keser. Nuriye Hanım şaşkınlıkla kala kalır. Ben karışmıyorum kızım, sadece söyledim, der ama sesi titrer. Gelin bastırılmış yorgunluğuyla farkında olmadan söyler. Ama hep böyle oluyor anne. Ne yese, ne giyse siz karar veriyorsunuz. Ben de annesiyim, benim sözüm de geçsin artık. O cümle yılların emeğini tek darbede deler, paramparça eder. Nuriye Hanım sandalyesine oturur, eliyle alnını tutar. Ben o çocuğu hastalandığında sabahlara kadar kucağımda tuttum, der sessizce. Gelin nefes alır ama konuşmaz. O gün Nuriye Hanım yemek yemeden paltosunu alır, sessizce çıkar. Oğlunun anne, dur demesine bile dönüp bakmaz. 3 gün geçer. Kimse aramaz, kimse konuşmaz. Sonunda oğlu dayanamaz, annesine gider. Nuriye Hanım kapıyı açar, yüzü solgundur. Oğlu der ki, anne, Ayşe çok pişman, özür dilemek istiyor. Nuriye Hanım başını sallar. Özür dilemesine gerek yok. Ben de size çok karışıyorum galiba. Ben sevmeyi bazen abartıyorum. 1 saat sonra kapı çalar. Ayşe kapıdadır. Gözleri doludur. Anne, o gün söylediklerim için özür dilerim. Siz olmadan ben bu evi çeviremezdim. Ne olur beni affedin. Nuriye Hanım elini uzatır. Gel kızım, otur. Ben de torunumu senden almadım ki. Sadece sevgiyle büyüttüm. O anda ikisinin de gözleri dolar. Sessizlik bu kez gergin değil, huzurludur. O gece Nuriye Hanım kendi kendine söz verir. Sevecek ama alanı koruyarak sevecek. Unutmayın, kırgınlık her evde olur ama olgunluk, o kırgınlığı önce fark etmekle, sonra da onun adını koymakla başlar. Çünkü affetmek karşınızdakini değil, kendi yüreğinizi özgürleştirir. Eğer bu anlattıklarım kalbinize dokunduysa, bir kelime yazın yeter. Huzur. Çünkü bazen bir kelime bir hayata yön verir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Birlikte
kalbimizi incitmeden sevmenin yollarını konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.